Pelin'in seyir defterine hoş geldiniz. Pelin Çini ben. Pelin Çini'nin YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün yine karşımda bir dava dosyası da mağdur olan, sevdiklerini kaybetmiş bir aile var. Ama önceden şunu söylemek istiyorum. Ben Pelin Çini YouTube kanalında bundan sonra her hafta elimden geldiğince sesim, elim, kolum, ekip olarak hepimiz yetişebildiğimiz kadarıyla sevdiklerini kaybeden, adalet arayışında olan aileleri, anneleri, kardeşleri, babaları, eşleri konuk etmeye devam ediyor olacağız. Onlar da bize yarım kalan hayatlarını anlatıyor olacaklar. Keşke böyle bir şey yapmıyor olsaydım. Keşke böyle bir şey yapıyor olmak zorunda kalmasaydım diyerek başlayacağım. Bugün de Kadir Özkök davasından bahsedeceğiz. Karşımda Kadir'in annesi Ayşe Hanım ve kardeşi Eray var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abla. Ayşe Hanım, ben yayından önce de oraya peçete koydum. Ama yani şunu söyleyeceğim size. Tabii ki Ben ağlayacaksınız. işte böyleyim işte. Boynum kıldan ince. İzleyen herkesin boynu kıldan ince. Bizim size söyleyebilecek hiçbir şeyimiz yok. Yani sadece baştan sonunda da söyleyecektim ama çok özür dilerim ikinizden de. Bu başınıza gelen olayı yaşadığınız için özür dilerim. Yani sorumlu olan herkes adına ben özür dilerim ilk başta. Hani onu bir söyleyeyim. Siz bir annesiniz. Sevdiğinizi kaybetmiş, çocuğunuzu kaybetmişsiniz. Tabii ki ağlayacaksınız, tabii ki bağıracaksınız. Tabii ki bütün duygularınızı dile getireceksiniz. Kimsenin hiçbir şey söylemeye hakkı yok. Ben oraya peçete koyabildim, su koyabildik. Ama keşke tutup içinizden o acının bir kısmını alabilsem. Ama elimden bu kadarı geliyor. Çok teşekkür ederim burada olduğunuz için öncelikle. Biz teşekkür Biz teşekkür ederiz abla. Bizi davet ettiğiniz için buraya. Bahsettiğiniz gibi duyurduğunuz için. yani bu makamla mevkiyle hiçbir alakası yok. Özür dilemek bir erdemliktir. Bunu yapmayanlar bile var. Ben hani çok söyleyeceğim şeyler var ama Biliyorum, bazı şeyleri yutmak zorundayım. En azından bir süre. biliyorum. Şimdi baştan başlayalım istersen Eray. Şimdi Kadir Özkök davası dediğinizde sevgili seyirciler zaten sosyal medyada Yasemin Minguzi'nin yani Ahmet'in annesi Yasemin'in, Ahmet Minguzi'nin annesi paylaşımıyla Ayşe Hanım'ı gördünüz. Çünkü o paylaştıktan sonra daha fazla gündeme geldi Kadir'in meselesi. Ama Kadir Özkök davası nedir derseniz ben önümdeki birkaç not okuyacağım. Ondan sonra onların anlatmasını isteyeceğim. 9 Ekim 2024'te Kadir çocukluk arkadaşı özel harekat memuru, ben böyle aldım. Özel harekat memuru AÇ'nin silahından çıkan tek bir kurşunla hayatını kaybetti. AÇ Kadir'e bu esnada, çünkü kamera görüntüleri var, 3 saatlik bir kamera görüntüsü var Eray'ın izlediği. Silah kullanmayı öğretirken, gösterirken silahı nasıl kullanacağını kazayla tırnak içinde 15 senelik arkadaşını öldürmüş oluyor. Şu an fail yani AÇ görevine devam ediyor. Dışarıda yani serbest. Tutuksuz yargılanmakta. Mahkeme asliye hukuktan ağır cezaya sevk edilmiş vaziyette ve de Kasım 18'de duruşmaları var. Doğru özetledim değil mi? Doğrudur abla. Şimdi en başa dönersek. Kadir ve AÇ'den bahsedelim. Yani bu özel harekat memuru. Çocukluk arkadaşı mı Kadir? Evet. Nasıl bir arkadaşlıktan bahsediyoruz? Mahalle ortamındaki arkadaşlık. Yani aileler birbirlerini hiç tanımaz. Hah, Ben kardeşi olarak hani abimle yaşlarım biraz daha yakın olduğu için ben tanırım. Dediğim gibi aileler birbirlerini tanımazlar. Onun dışında arkadaş ortamı, mahalle ortamı, dışarısı yani. Bunun dışında başka bir samimiyet yok. Kadir kaç yaşındaydı? 31 yaşında. 31 yaşındaydı. Kadir'in böyle silahlara merakı olur muydu? Efendim poligona gitmiş. Bunları niye böyle soruyorum? Çünkü bunlar hep gelecek yorumlar, gelecek sorular ve karşı taraftan gelecek savunmalar olduğu için önce bunları soruyorum. Böyle silaha meraklı, işte bakayım edeyim falan böyle biri miydi? Yani nedir silahla ilişkisi Kadir? Benim abim silah meraklı değildi. Benim abim polisliğe meraklıydı. Hı hı. Yani polislikten kaynaklı. İllegal değil de legal olarak Polis olmak silahları istiyordu. severdi. Polis olmak isterdi. İkimiz de istiyorduk bunu. Bunun için önüne fırsatlar çıktı ama bazı şartlardan dolayı kabul edemedi. Annen izin vermemiş biliyorum. Evet. Evet. Sana izin vermiş, ona izin vermemiş. Sınavı kazandı ama ben izin vermedim gitmesine. İstemediniz mi Ayşe? İstemedim. Neden? Ee, Ürktünüz mü? Yani biraz tedirgin oldum.
Çok Eray okula gidiyordu o zamanlar. Hı Ben hı. tektim. Eee, bilemedim hani o anda istemedim onu göndermeyi. Çünkü Doğu hizmeti falan alacakmış herhalde birkaç sene öyle dediler. Uzağa da Hı gidecekti. hı. Gitmesini de istemediniz. Sonrasında o da beni dinledi. Tamam anne dedi. Sonra tabii bundan işte 2-3 sene önce, 3 sene önce miydi, 4 sene önce miydi? Eray başvurdu. Tamam dedim Eray'a sen çok istiyorsan. Eray çok istiyordu. Tamam sen git dedim. Eray girdi. Ama Eray her şeyle bütün her şeyi geçti. Sadece bileğinde E harfi var diye kazanamadı. Mülakatı geçemedi. Dövmeden şurada küçük bir E var anladım. Burada Bilekte E vardı. harfi vardı. Sonra devamı oldu. Küçük bir E'den dolayı Evet. giremedi. Peki. Şimdi o geceye de dönmek istiyorum ilk başta. Böyle parça parça soracağım size. Sonra Kadir'in nasıl biri olduğunu soracağım. Bunu niye sorduğumu da söyleyeyim. Bakın sevgili seyirciler, biz burada dava dosyaları incelerken, her gün sosyal medyada bir kayıp dosyası davası ismine bakarken bunlar böyle isim olarak önümüzden geçiyor. İşte Kadir, işte Ayşe, Fatma, Mehmet. Bu böyle artık birer isim olarak aklımızda kalıyor ya da kalmıyor. Ben o yüzden özellikle soracağım nasıl biri, neyi sever, neyi sevmez, neye kızar. Biz Kadir'i tanımış gibi de olalım istiyorum. Oraya da geleceğim ama 9 Ekim 2024'e geri dönersek. O gün ne olmuş? Ne biliyorsunuz siz o güne dair? Emm, o gün sabah ben görmedim. Erken gitmiş işe. Öğlenleyin beni aradı 2.30-3 gibi. Anneciğim, can içim, bana can içim der o. Arada bir Ayşe Sultan der. Çocuklar bana, ben onlara hep şehzadelerim derim. Biliyorum. Ailede hiç erkek olmadığı için küçüklüklerinden beri hep şehzadelerim derim. Onlar da bana Ayşe Sultanım derler ama Kadir bir de ekstra can içim çok kullanır. Can için pazara geldim. Bir şey istiyor musun? Benim belim ağrıyordu. Sen gelme. Ben geleceğim dedim. Gideceğim dedim. Sen gelme dedi. Bak ben pazardayım. Ne istiyorsan bana söyle ben alayım dedi. Ben de yok oğlum dedim ben. Ya Ayşe Sultan hayır ben alacağım dedi. Sonra tamam o zaman meyve al dedim. Meyve istiyordum. Tamam meyveleri sen al o zaman dedim. Tamam dedi. Bir şey alır istersen aklına gelirse beni ara dedi. Tamam dedim. İyi amcasının oğlu vardı. Ondan biraz böyle komiklik yaptı. Çok komik bir çocuktu benim oğlum. Ondan konuştuk. Tamam akşam görüşürüz dedik. Eee, akşam çünkü şimdi onun belirli bir saati yok. Hı hı. Eee, Ne iş yapıyordu? özel şoför, Hı. Florya'da bir ailenin özel şoförlüğünü, makam şoförlüğünü yapıyordu. Eee, belirli bir saati yok. Her an gelebilir. Yani 7, 8 olur, 9, 10 olur. Bazen 11, 12 olur. Aile çok sever. Kendisini ağırlarlar, misafir ederler, oturup sohbet ederler. Ailenin patronun oğulları var, onlarla takılır. Eee, yani saati belli olmadığı için şey yapmaz hani. Ben şu saatte ille gelmeyince hani merak etmem. Sonrasında 12'den sonra şimdi bir de şöyle bir şey var. Kadir'in bir özelliği vardır. Eray çok söylemese de Kadir asla her şeyi söyler bana. Hiçbir şey saklamaz benden. Bir de her şeyi haber verir. Yani hiç arayamazsa mesaj atar hemen o anlık. Ondan sonra Kadir beni hiç aramadı akşam. Ben de onu arardım, arayamadım. Aramadım. Neden aramadım bilmiyorum. Çok rahatsızdım o gün de zaten. Ama içimde hep böyle bir sıkıntı vardı. Böyle bir huzursuzluk vardı. Sonra yine dayanamadım. Ben onu aradım. Hı hı. Kadir'in bir huyu vardır. Asla geri dönmemezlik yapmaz. Cevap verir. Bunun farkındayım. Kadir açmadı telefonu. Sonra ben acaba hani belki duymadı ya da yolda hani Hı çok hı. da böyle şey yapmam. Çünkü hemen döneceği için araba sürdüğü için korkarım. Bekledim 5-10 dakika. Aramadı. Sonra yine aradım. Yine açmadı. Sonra yine bekledim. Bir 5 dakika daha bekledim. Yine aradım. Yine açmadı. Bu sefer hemen içime bir şey düştü zaten. O anda düştü. Çünkü Kadir bana asla cevap vermemezlik yapmaz. Hiç de veremezse hemen üstten böyle
Ben seni Bir şey arayacağım. yazar. Ben Bir seni şey arayacağım. yapar. Hemen gönderirim mesaj. Acaba dedim telefon kapalı bozuk mu bir şey mi? Bir WhatsApp hani internetten bir deneyeyim bakayım dedim. WhatsApp'tan yazdım. Oğlum neredesin Kadir? Hı? Cevap yok. WhatsApp'tan da cevap vermeyince iyicene ben böyle kalbim çarpmaya başladım. Kesinlikle bir şey oldu dedim. Sonra bir daha aradım. Bu sefer patronu Hah, açtı telefonu. Patronu açar açmaz ilk söylediğim şey Birsen Hanım sakın bana kötü bir şey söylemeyin dedim. Sakın bana kötü bir şey söylemeyin. Kadir nerede dedim. Ayşe Hanım sakin olun. Bak rahatsızsın sen. Hastasın. Çok sakin ol. Hayır bir şey oldu değil mi dedim. Kadir bana açmamazlık yapmaz. Kadir nerede? Kadir'i ver bana dedim. Kadir dedi ufak bir kaza geçirdi. Şimdi hastaneye gitti. Biz de dedi geçiyoruz oraya. Ha, nasıl yani? Ne kazası? Nasıl bir kaza? Nerede? Hangi hastane? Hemen ben de geliyorum. O sırada Eray yok evde dedim. Ben dedi sana Halil Bey'i gönderiyorum görevli. o alacaksın. Binanın görevlisi. Halil Bey'i gönderiyorum hemen seni alacak Ayşe Hanım dedi. Tamam dedim hemen hazırlanıyorum. O esnada Eray havalimanında çalışıyor. Hı hı. Güvenlik. Gece mesaiye gitti. Hiç gitmezdi o gece mesaiye gitti. Ee, Eray'a haber verdiniz herhalde. ilk Evet abla. Eray'ı aradım. Hemen zaten giyinim indim aşağıya adam kapıdaydı. Yakınız biz birbirimize patronuyla, iş yeriyle. Ben hemen çantamı aldığım gibi indim. Arabada giderken Eray'ı oğlum abin Halil Bey'e önce dedim ki Halil abi doğruyu söyle. Kadir'e ne oldu dedim. Abla küçük bir kaza omuzundan vuruldu dedi. Hah. Nasıl vuruldu dedim. Kim vurdu? Kadir'i kim vurabilir ki dedim. Nasıl vuruluyor dedim. Sonra abla dedi korkma bir şey yok dedi. Hemen Eray'ı ondan sonra Eray'ı aradım. Oğlum abini vurmuşlar hemen gel dedim. Ondan sonra Eray'ı kapattım. Sonra kimseyi aramak aklıma gelmedi. Kimseyi arayamadım. Zaten neresi orasıydı? Murat Dilmener mi? Yeni yapılan Cerrahpaşa o Atatürk isimde. Havalimanı'nın oradaki hastane. Oradaki hastanede bize çok yakın. Hemen geldik. Arabadan indim. Normalde 5 dakikada girersin hastaneye. Ben herhalde 1 dakikada girdim. O kadar hızlı koştum ki. Sana beraber Ee, haber verdiler. Sen de orada. Hastaneye girer girmez nerede benim şehzadem diye bağırdım. Şeydeki danışmadaki kız dedi ki abla ameliyatta Kadir Özkök dedi. Nasıl ameliyatta dedi. Gerçekten ameliyatta mı bu arada? Öyle Esnada evet böyle mi? öyleymiş. Yani orada Ben yoktum abla o Yani esnada. öyleymiş. yani Biz olay yerinde değilse. kaybetmiyoruz. Hastaneye canlı olarak geliyor ve ameliyata giriyor. Hayır Hayır. öyle değil. Aslında Size esasında. öyle dediler bize ama öyle değilmiş. Nasıl ameliyatta dedim. Ne ameliyatı ki omuzundan vuruldu dediler bana küçük bir kaza dediler dedim ne ameliyatı dedim ben görmek istiyorum ben tabii bu hastanede başladım bağırmaya. Şehzadem ben geldim beni duy ne olur bana beni bırakma seni bırakmayacağım hiç dedim bana. Tabii ben bir Feryat Figan patronu var patronun oğlu var yanımda. Sonra o sırada Eray arkadaşlarıyla geldim. Ondan sonra Eray işte arkadaşlarına söyleyince tabii herkes duydu. Ailemden duymuşlar işte. Teker teker herkes geliyordu. Neyse o anda sonra çok fazla geçmedi. Ben ameliyatta hani bekliyorum. Çok değil ama böyle bir 10 dakika falan oldu. Dışarıda bir sürü polisleri Ha, gördüm. Yani bunu yani neredeler evet. Bir sürü polis gördüm ben dışarıda. Bir sürü. Ee, Ve gözüm onlara takıldı. Birden onların üstüne atladım. Hepsinin boğazını yakasına tuttum. Hanginiz vurdunuz benim çocuğumu diye. Sonra söyledi patronu bana. Yani bir Arkadaşı, polisinin- polis arkadaşı ziyarete gelmiş. O vurmuş dedi. Sonra ben hanginiz vurdunuz diye yakalarına yapıştım. Abla biz değildik dediler. O sırada 10 dakika falan geçti. Hı. İşte dediler ki doktor çağırıyor. Hı. Ee, Bu esnada Gittim. sana da söylemediler değil mi? Yani normalde bu tip durumlarda anneye en son söyleniyor ve yani yakınlara aman diye sana ulaşıp belki söylemiş olabilirler diye düşünüyorum. Bana sadece beni annem aradı abla.
dediği gibi. Benim zaten tek hatırladığım arkadaşlarımı arayıp, Hı hı. 2 tane arkadaşım var. Onları arayıp beni gelip hemen alıp hastaneye götürmelerini söyledim. Ben oraya giderken omuzundan vurulduğunu annem bana söylediği için hani ben arabada giderken hani şey değildim, olayın farkında değilim, ciddiydim. Ne yaptı, kime karıştı, Nasıl bu oldu? saatte ne işi var diye arkadaşlarımla bu şekilde sakin bir şekilde konuşuyordum. Hani gitsem bulur muyum, beraber oraya gidip önce baksak mı? Bu şekilde sakin konuşuyor. Önce hastaneye gidelim dediler. Hızlı bir şekilde hastaneye gittik. Ben hastaneye gittiğimde annemi gördüm. Teyzem vardı. Teyzemi gördüm. İşte abimin patronları vardı. Onları gördüm. Onlar ne diyorlar? Bu esnada abinin patronları ne diyorlar? Yani onlara haber verilmiş mi? Orada hiçbir şey Zaten onların söylemediler. oturduğum müddet Konuşmadılar. binada Zaten olduğu için Ha, çok kısa sürdü hastane şeyi. 10-15 dakika sürdü olayı. Zaten işte 10 dakika sonra beni dediler ki doktor çağırıyor. Gittim. Yani böyle hani Kadir'i odaya aldı. Kadir iyi. Şey hani yarısı hafif bilmem hani hala şey devam böyle ediyor. öyle diyecekler sandım. Ha. Sanıyorum. Doktor bana hiç istemediğim şey söyledi. Başına sağ olsun Aziyan. Ben ondan sonrası gitti bende koptu. Hayır dedim yıktım hastaneyi. Verin Şehzadem'i bana dedi. Hayır Şehzadem beni bırakmaz dedim. Çok bağırdım. Bütün hastaneyi ayağa kaldırdım Şehzadem. Gel bana duy beni. Dediler ki doktor tanıdıkmış. Kalbini eline almış çıkarmış. Elinde pompalamış. Bir ümit belki demiş geri getirebilirim. Onun için uğraşmış ama yapamamış. Sonra dediler ki morgda. Hayır dedi. O hiç soğuğu sevmez. O çok sıcağı sever. Koymayın onu. Gittim morgda gördüm oğlumu tertemiz sıcacıktı ama. Gülüyordu. Biliyor musunuz? Böyle gülüyordu. Sonra oradan adli tıpa götürdüler. Yani götürmüşler. Ben soruyorum çıkarın verin bana oğlumu diye. Dediler ki adli tıpa hayır dedim hayır. Orada başladım. Adli tıptaki görüntülerimi bana ver bize göstermiyorlar ama eminim birilerinde var. Ben adli tıpın bir demirlerine tırmanıp güvenliklere böyle yakalarına yapıştım. Kesmeyin oğlumu diye bas vardı. Otopsi Kesmeyin. yapılmışsın. Benim şehzademi kesmeyin diye herkes biliyor. Kesmeyin bana verin diye. Eray bu Sonra esnada nedenini biliyor musunuz peki? Yani bütün bu esnada ne olduğunu bilmiyorum. kurşun olduğu için ama kim olduğu, ne olduğu, ismi çünkü bu A, Ç böyle baş harfle vereceğiz. Bu olduğu falan daha bilinmiyor bunların hiçbiri. Bu sadece ben biliyorum. sen biliyorsun. Ben bilmiyorum. Başını şöyle toparlamak gerekirse annemin anlattığından beri ben onun kadar anlatıp öyle konuşamıyorum abla. Yani konuşmak da açıkçası istemiyorum. Biliyorum. Şöyle toparlamak gerekirse zaten olay yerinde 5 dakika sürmeden abim canını teslim ediyor. Olay Aslında yerinde. 5 dakikada can vermiş. Ambulans geldiğinde o bile yetişememiş. Sonradan öğrendim ben bunları. Burada şunu da söyleyelim. Hani benim bildiğim yanlışsam beni düzelt. Yani Eray 3 saatlik değil mi? 3 saat 16 dakika. 3 saat 16 dakikalık bir görüntü izlemek durumunda kaldı. Yani 3 saat 16 dakikalık bir görüntüde abisinin nasıl hayatını kaybettiğini böyle dondura dondura değil mi? Dura dura her karesine baka baka izlemek zorunda kaldı. Niye bunun altını çiziyorum? Çünkü Emrullah'ın da burada kulakları çınlatalım Emrullah Erdinç'in. Hep söylediği bir şey var. Bu tip davalarda yani adalet arayan ailelerde ben hep şunu görüyoruz yani otopsi raporu okuyorlar. Görüntü kamera kayıtlarını izliyorlar. Yani düşünün kardeşiniz, düşünün abiniz, düşünün çocuğunuz, kocanız. Yani kamera kaydını böyle an be an izliyorsunuz. Nasıl hayatını kaybettiğine bakıyorsunuz ki bir ipucu bulurum. Görünmemiş bir şey görürüm diye. O yüzden bunun altını çiziyorum yani yaptığı şeyi ne kadar ağır olduğunu anlayabilelim hepimiz diye bu kadar çiziyorum. 3 saat 16 dakikalık bir görüntü izledin. Ve görüntüde gördüğün kadarıyla hemen orada mı hayatını kaybediyor ve tek kurşunla mı hayatını kaybediyor? Yere düştükten sonra tek kurşunla abla. Yere düştükten
Öncesinde bu kişi, katil, Hı hı. olay yerine geliyor abimin yanına. Oturuyorlar. Oturuyorlar, sohbet ediyorlar, tatlı yiyorlar, Hı hı. Alkol çay vesaire içiyor. hiçbir şey yok. Alkol yok. Hı Abim zaten hı. kullanmaz. Hı Sadece sigara hı. kullanır. Oturuyorlar, sohbet ediyorlar, çay içiyorlar. Öncesine gelirsek yani çok önemli 3-4 tane nokta var. Hani bu en azından benim için, aslında herkes için böyle olması gerekiyor da en azından benim için böyle. Çünkü Tamam. ben kendim bildim bileli benim doğrularım sadece bana doğru. Diğer doğrular bana yanlışsa yanlıştır. Bu kişi oraya girer girmez silahını belinden çıkartıp masanın üstüne bırakıyor. Bunu başta söylemek istiyorum. Orası senin evin değil. Orası senin görev alanın değil. Orası senin ikametgah ettiğin yer değil. Senin rahatça, devletin sana verdiği o silahı rahatça etrafa bırakamazsın. Orada küçük birisi de olabilir, Her şey büyük olabilir. birisi de olabilir. Hiç fark etmez. Yani düzelt beni yanlış biliyorsam. Bilmediğim için soruyorum ama silah dediğimiz şey böyle hani çıkarıp çanta gibi zaten bırakılacak bir şey. Ben Yani. askerdeyken bana namusun diye öğretildi. Heh. O askerlik yaptığımı bilmiyorum. Yaptığından da emin değilim. Hı hı. Yapmıştır, ben kendimce bu Anladım. davranışından dolayı söylüyorum. Çünkü bu böyle çanta gibi, telefon gibi bırakılabilecek bir objeden bırakıyor. Geliyor ve masanın üstüne mi Masanın bırakıyor? üstüne Tamam, bırakıyor. sonra Sonra bahsettiğim gibi 2,5 saat sohbet ediyorlar, çay içiyorlar. Abim birkaç kez gidiyor, çay getirip getiriyor. E, O aralarda hani böyle önemli, kayda değer bir şey olmuyor. İşte telefonuyla bu katil çevresindeki arkadaşlarını arıyor. hı hı. İşte görüntülü Silah konuşuyor. sabit duruyor ama. Tabii masanın Hı üstünde duruyor. En son hani benim görüntülerden anladığım, hiçbir şeyde yanlış anladığımı sanmıyorum. hı. Sonuna kadar izledim. Durdura durdura. Gideceğini söylüyor. Hani Kalkıyor artık. artık Tamam. görüşme bitiyor, sohbetleri bitiyor. Kalkınca tabii o sırada abim masanın üstünden silah abim alıyor. Vermek için onu. Hayır, silah alıyor, bakıyor silah. Hı hı. Ondan sonra masanın üstüne geri koyuyor. Geri. Sonra işte orada tabii bir şeyler konuşuyorlar. Ne konuşuyorlar bilmiyorum. Ondan sonra abim tekrar silah alıyor. Masanın üstüne koyduktan sonra tekrar silah alıyor. Ve işte buralar çok önemli. Silah alıyor abim. Tamam. Sırtını buna dönüyor. Bu katile. Tamam. Şarjörünü çıkartıyor. Doldur boşaltını yapıyor. Hı hı. Emin olmak için de sol tarafında koltuk var. Oraya doğru tekrar tetik düşürüyor. Şarjör çıkılı bir şekilde. Ondan sonra şarjörünü takıp buna geri veriyor. Silaha bakıp abi. Buna geri veriyor. Bu kişi silahı alıp karnına koyuyor. Tamam. Ondan sonra işte orada abimin ya da onun söylediği, anlayamıyorum Hı görüntüde, hı. bir hareket göstermeye başlıyor. Önce eliyle yapıyor. Eliyle silah hareketi yaparak Şey eliyle gibi bir gösteriyor. hareket mi? Yani böyle çekilir falan. Böyle yapılır, Ha, işte nasıl? şöyle tutulur, böyle eğilir, böyle yürünür. Ha, İşte eğitim duvarın dibine geçiyor, orada bu hareketleri yapıyor. Sonra silah belinden, karnından çıkartıyor. Bu hareketleri silahla yapmaya başlıyor. Aynı hareketleri. Burada söylediğim şey, silah belinden çıkartıyor ve şarjör takılı. Burası hani çok önemli. not Çok düşülsün. önemli burası. Evet. Abimin yaptığı şeyi yapmıyor. Ama polis özel hareket olan kişi o. Abim değil. Bunun eğitimini almış olan, bunu eğitiminle yükümlü olan, bunu bilmek zorunda olan, hani zorunluluk olarak yapması gereken esasında bu taraf. Evet. Ve yapmıyor. Bunu Yani yapan taraf, önlemi alan taraf benim normal sivil normal vatandaş olan sivil abim. vatandaş olan abim. Peki gösteriyor dolu bir şekilde silah. Gösterirken mesela benim bildiğim, yine yanlışsam zaten doğrultulmaz. Bir vatandaşa, bir insana, yani Evet. kısacası bir canlıya bir silah Evet. doğrultulmaz. Ama bütün hareketleri bilinçsizce, evet, belki Doğrultarak mı tutuşu dökülüyor? doğrudur. Belki tutma eğitimini çok iyi Hı. almıştır. Belki çok iyi özenmiştir böyle şeylere. Tutuşu falan doğrudur ama bilmediği şey, polislikle zerre bir alakası yok. Polis özel harekatlıkla ya da herhangi bir memuriyetle. Bütün hareketlerini sağa sola rastgele dönerek yapıyor. Yani bu hareketleri rastgele dönerek gösteriyor. Her döndüğünde, namlu abime her döndüğünde Doğru. abim işte yapma demiyor da kenara çekiliyor. Hani silahın önünden kenara çekiliyor. Kendince önlemini alıyor. Yani görüyor ki burada, yani anladığımız kadarıyla Kadir. Burada Kadir'i görüyorsunuz değil mi? Ayşe Hanım'ın üzerinde tişörtte Kadir var. Söylememe gerek yok ama o da şu an hani
Bir anda da bilin istedim. Herhalde şey yapıyor yani bu kontrolsüz hareketleri görünce Evet. çekilmeye gayri ihtiyari hani insan refleks olarak çekilir, onu yapıyor. Demek ki hakikaten o kadar kontrolsüz bir hareket var. Gösteriyor derken Bunun devamında silahını tekrar beline koyuyor. tamam gitsin artık ya. Gömleği var koltuğun üzerinde. Gömleğini almaya gidiyor. Gömleğini aldıktan sonra aralarındaki diyalogları, kamerada ses kaydı yok. Tamam. Bilmediğim için işte ne konuştuklarını tekrar dönüyor ve bir hareket daha gösteriyor. Şimdi buraya kadar anlattığımda şunu yine üstüne basarak söylemeye çalışıyorum. Orası eğitim alanı değil. Bu çok önemli. Senin eğitim vermeye bir hakkın yok. Ev belgesi falan böyle bir Yetkin şey yok. yok. Belgen belgesi yok. Olsa da orası eğitim alanı değil. Değil. Herhangi bir önlemin Poligon yok, değil. bir şey yok. Bunların hepsi yapılırken şarjör hala silahta takılı. Bunda da hemfikir olalım. Sonrasında tekrar dönüyor. Abimle karşılıklı, yani en Tamam. fazla bu kadar bir mesafe var abla. Koltuk yanlarında. Bir hareket gösteriyor. İşte hani denk gelmiştir insanlar. Hızlıca çıkartıp nişan alıyor böyle. Filmlerden Aynı falan filmlerde bildiğiniz olduğu bir gibi. hareket gibidir. Bu hareketi yapıyor. Bu hareketi yaparken şarjör yine takılı. Tamam. Doldurduğunu mermiyi ağzına verip verdiğini bilmiyorum. Ve şunu eklemek istiyorum. İfadesinde mermiyi ağzına verdiğini avukatlarıyla beraber abimin üstüne yıkmaya çalıştı. Nasıl? Silahı önce abim eline aldığında mermiyi ağzına verdiğini abimin üstüne yıkmaya çalıştı. Yani sanki Kadir mermiyi ağzına verdi. Ben bilmiyordum mu? Evet. Abim vermediğini söyleyeceğim ben şimdi burada, onu kanıtlayacağım. Abimin silah doldurmadığına adım kadar şahidim, kamera görüntüleri var. O cahil, bilmiyor olabilir, o katil, ama şarjör yokken zaten silahı dolduramazsın. Abim silahlı o hareketleri yaparken şarjörü çıkartıyor. Onun yapması gerekeni abim yapıyor. Şu parantezi de açalım istersen. Hani dinleyenler arasında hiç bilmeyenler için de şunu soracağım sana. Bir bilirkişi, silahtan anlayan bir uzman, silah kullanmayı bilen herhangi biri bu söylediğin kaydı izlediğinde zaten senin söylediğin analizi Evet. yapacaktır, görecektir. Evet. Tamam. Bu da önemli. Yani sen bunu anlayan biri olarak söylüyorsun ama bu uzman, bilirkişi bu görüntülere baktığı zaman şimdi cezaya sevk edildiği için dava baştan görülüyor. Orada zaten bu söylediğini gören herkes anlayacak. Yani mermiyi kimin silahın ağzına verip vermediğini, sürüp sürmediğini anlayacaklar. Peki o hareketi yaptığında mı? Bahsettiğim gibi bu hareketi bir kere yapıyor, 2 kere yapıyor, 3 yapıyor, Gel. 4. tetiğe basıyor. Burada gene önemli, işte başta söylediğim gibi 3-4 tane Gezip- önemli nokta var. Girişi, silahını rahatça oraya bırakması, oranın bir eğitim alanı olmaması, bir kişiye silah doğrultması, Böyle bir canlıya, tabii ki. ve tetiği düşürmesi. Her şeyi yapabilirsin. Tetiğe neden basıyorsun? Yanlışlıkla bastım mı diyor. Mahkemede ne diyor? Savunması ne? Hatırlamıyorum de. Nasıl? Hatırlamıyorum. Bu kişi özel hareket. Kazayla oldu dedi. Yani Hatırlamıyorum. kazara oldu, yanlışlıkla oldu. Hatırlamıyorum derken Tetiğe nasıl bastığımı hatırlamıyorum dedi. elim çarptı. Yok, Da değil sadece yani, hatırlamıyorum dedi. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Şimdi siz bir süre AÇ'nin şey olduğunu, hapishanede olduğunu düşünmüşsünüz. Yani Evet. ne kadar hapishanede hiç kaldı mı? Ne kadar kaldı? Ne yaşandı? Yani bu olaydan sonra herhalde kendisi ambulans arıyor diye düşünmek istiyorum. Evet. Tamam, yani haber veriyor. Bir kaçma Evet. teşebbüsü yok, en azından onu Yok. bilelim. Ama ondan sonra sorguya giriyor ve bir gün mü kalıyor? Yani bizim bildiğimiz, ben abimin olayından sonra Ben 3 bir ay ay sonra. sonra. Ben 3 ay sonra duydum. Bana söylemediler. Ben çünkü iyi değildim, hastaydım. Ben 3 ay sonra duydum. Hı hı. Ama arkadaşları görmüşler dışarıda. Çıkmış. Elinde işte pastaneye gitmiş, tatlı falan, kolalar falan bir şeyler almış. Hayatına evine devam ediyor gidiyormuş. yani. Onu Önce söylemek istememişler Eray'dan korktukları için. haklı olarak. Sonra bizim işte başkalarına, akrabaları söylemişler. Sonrasında işte ben Eray daha erken duydu. Ben 3 ay sonra duydum. Hemen akabinde biz de mahkemeyi bekledik. Hani hiç bilmiyoruz çünkü bu konuları ne yapılır, Alın, ne edilir. olmuş. Avukat tutmamıştım. Hiç Hemen akabinde avukat tuttum. içeri girmemiş. Ben Meğersem bir gün kalmış, çıkarmışlar. Nasıl hiç? Yani sadece olaydan sonra bir gün nezarette kalıyor. Sorgusu, ifadesi alınıyor. Bu arada kamera kayıtlarında polislerin geldiği an
ambulansın geldiği an var. Silahını teslim etmiyor polislere. Nasıl etmiyor? Hani benim silahımı sadece benim amirim alabilir. Çünkü bunların Öyle mi? normal Şey. polislerden biraz daha farklılıkları var. Aha. Daha eğitimli Bu hakkı belki da var. Yani olması ben lazım. bunları biliyorum mesela. Sen biliyorsun, Ben bunları biliyorum mesela. Onun gibi ne bir eğitim aldım, ne bir şey yaptım, ne bir göreve gittim. Peki bu normalde bildiğin için soruyorum. Böyle midir? Özel harekat olduğu için ben amirime ancak silahımı veririm. Evet. Vermiyor, bekliyor. Herhalde amir gelip mi alıyor? Yok, silahını alan yok. Çıktıktan sonra artık arabada aldılar mı, Bir almadılar gün mı? kalıyor Orasını bilmiyorum. nezarette. Dediğim gibi nezaret süresi de yani içeride kaldığı sürede ben bir ay sonra kafamı ona yorabiliyorum. O kişiye yorabiliyorum. O bir ay sürelik zarfında da Üsküdar Paşakapı Tutuk Evi'nde diye biliyorum. Halbuki Biz 20 gün sonra ifadeye gittik. O zaman bile bize içeride dediler. Paşakapı cezaevinde halbuki dediler. hiç kalmamış. Ha. Evet. Peki çok nokta var da sen görevin hariç o silahı kullanamazsın. Evet. O silahı çıkaramazsın. O silahı kimseye veremezsin. Kimseye doğrultamazsın. Öğretemezsin. Öğretme silah- belgesi yok. Eğitim belgen Eğitim yok. belgen Asla kimseye eğitim veremezsin. Eğitim yeri değil orası. Orası eğitim yeri değil. Güvenlik yani Poligon değil. yanlışsam Hiçbir şekilde düzelt. veremez. Ama eğitim verecek olsa bile belli bir takım işte kulaklıklar vesaire bir sürü ekipman olması gerekmiyor mu silah eğitim verilirken zaten? Burada şeyler gelince amirime Hı hı. vereceğim diyor, vermiyor ekiplere. Evet. Niye oğluma verdin o zaman? Zaten yani orada zaten biz Eray onu söylediği anda eminim izleyenlerin aklına da gelen bu. Peki bütün bunların mahkemedeki sirayeti nasıl oldu Ayşe Hanım? Yani şunu soruyorum. Yani bütün bu söylediğiniz o da farkında Evet. olması lazım. Yani hatırlamıyorum. Kazara oldu ve bir pişmanlık var mı? Mesela diyor mu çok pişmanım. İşte arkadaşım şöyle oldu, şunu konuştuk, unuttum. Ne diyor? Açıklaması. Biraz bunun başı var. Mahkemedeki süreç yani onun ifadesini özetle şöyle söyleyeyim. Özetle değil, tam hali bu zaten. 15-20 yıllık çocukluk arkadaşım diyor. Tetiğe nasıl bastığımı hatırlamıyorum diyor. Ben hani avukatlarıyla beraber de silahı abimin doldurduğunu söylüyor. İfadesi sadece bu şekilde. Bir de Onun benim dışında oğlumun çok ısrar ettiğini söyledi. Bana Bana ne- silah öğret diye. Bu bir şey söyleyeceğim çok özür Öyle dilerim ama demiş dedi yani. istediği kadar ısrar edebilir. Benim oğlum çok ısrar etmiş. O Evet. da onu kıramamış. O yüzden eğitim hani göstermeye başlamış. Bu hafifletici bir sebep olduğunu düşünüyor Bir de olsa öyle gerek dedi. ki böyle bir şey söylüyor. Böyle bir tam olarak bunu mantığa yatan bir söylüyorum. şey. Her şeyin tam tersini düşünüyorum. Abim silah öğrenmek istedi. Abim zorladı. Abim onu zorla tuttu. Gitmesine engel oldu. Hani tam olarak böyle oldu. Zorlayabilirsin Eray yani. Tam olarak böyle oldu diyebilirim. Böyle Ben oldu yapmak da zorunda mısın? diyelim. Tabii ki değilsin. Bir, ikincisi de bir insanı ne kadar zorlayabilirsin yani. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Şimdi dava sürecinden sonra işte anladınız ki bu görevine de devam ediyor bildiğim kadarıyla Evet. değil mi? Ailesiyle yakın mısınız? Ailesinden size Ben ulaşan tanımam ailesi. hani öyle birileri pişmanlık belirten işte gelen ne bileyim böyle şeyler hiçbir Hayır. iletişimde kurulmadı. Şekilde. Bu şahıs peki mahkemede en azından evet 15 yıllık arkadaşım üzgünüm beyanı var anladığım kadarıyla. Ama size karşı bir Dışarıda zaten ben hiç onunla karşılaşmadım. Yani mahkeme dışında karşılaşmadım. Eee, Tam olarak içeri girerken mahkeme salonuna Ha. girerken sadece yüz yüze geldim Evet. onunla. Mahkeme salonuna girerken bana ben 2 gün önce abinin yanına gittim dedi. Yani ziyaret. ziyaretine. Aha, aha. O sırada tabii hani ne yaptığını hiç umurumda değil şeklinde farklı kelimeler kullandım. Tamam. Eee, Öfkeyle küfür de etmiş olabilirsin. Ettim hani burada söylemek istemiyorum Tamam. şeye saygısızlık olmasın diye. Yoksa onunla hiçbir alakası yok. Bir de ben oraya abini öldürmeye gitmedim dedi. Bu lafı söyledi içeri Yani girerken. esasında pişmanım demeye çalışıyor herhalde diye düşünüyorum. Orada da şöyle bir şey var. Abimle beraber ortak arkadaşları var. Hı hı. Aynı yaşıtında olduğu. Bundan 2 ay önce onunla bir sohbet etme fırsatım oldu. Tamam. Onun yanına gittim. Bu kişi, bu şahıs, bu katil benim biyolojik babam, bu katil ve abimle bunun katilin ortak bir arkadaşı var. Tamam. Bir abim daha var yani. Aynı yerde bulunuyorlar. Hı hı. Ne amaçla bulunuyorlar?
amaç ne, neden bulunuyorlar bilmiyorum ama aynı yerde bulunuyorlar. Bunu bana anlatırken ben biliyormuşum gibi anlattı. Bana abimin arkadaşı, diğer arkadaşı. Yani biyolojik baban, Katil. abin ve Kadir, yani Kadir ve Ağaçe bir araya gelmişler. Böyle bir durum mu olmuş? Hayır. Biyolojik babam Tamam. katil Katil. ve katille abimin ortak arkadaşları. Ha, yani biyolojik babanla, niye biyolojik baba dediğimizi şimdi açıklayacağım, merak etmeyin. Biyolojik baba ve katil, yani Ağaçe tanışıyorlar. Tanıştıklarını Evet. biliyoruz. Bu bilgi bizde var yani. Daha önce babasıyla iletişim kurmuş. Babasıyla telefonda birkaç kez görüşmüş. Bunları ben öğrendim arkadaşlarımdan. İşte onun arkadaşlarım aracılığıyla bana haber yollamasından falan öğrendim. Biyolojik babamın. Ne diyor biyolojik baba? Ee, Biz bu biyolojik meselesini bir açıklayalım istersen. tabii. Şöyle, şimdi Kadir Özkök davası olarak bulacaksınız bu davayı. Aradığınız zaman arama motorunda, sosyal medyada Kadir Özkök davası. Fakat eğer sosyal medyaları incelerseniz ki farkındalık yaratmak için özellikle kuvvetli bir Instagram hesapları var. Daha da kuvvetli olacak. Yasemin de zaten paylaşıyor sürekli. Orada bir mezar taşı var Kadir'in. Orada soyadını farklı göreceksiniz. Kadir Canbaz olarak göreceksiniz. Esasında Canbaz Ayşe Hanım'ın kızlık soyadı. Yani Ayşe Hanım'ın ailesinin soyadı. Esas soyad, yani biyolojik babanın soyadı Özkök. Fakat karşımda Eray da var. Kadir de anlıyorum aynı fikirdeymiş ki hani bazen şey oluyor ya, hepimizin vakıf olduğu, biyolojik olarak var olan, bu hayatta olan ama gerçek anlamda, manevi anlamda hiç yanınızda olmayan babalar oluyor ya, DNA'sı evet sizin ama o kadar, öyle bir bağları var. O yüzden biyolojik babam diyor. Yani babanız olarak görmüyorsun. Görmüyorum. Kadir de anladığım kadarıyla görmüyorsun. Yani abimi şöyle söyleyebilirim. Yalan söylemeye gerek yok. Benim gibi değildi abim. Daha O daha vicdanlı, daha yumuşak kalpli, çok öfkeli, çok kızgın. O da benim söylediğim gibi ama bunları dile getirmezdi. Sadece döner arkasını giderdi. Hani herkes kendi işine baksın kafasındaydı. Ayşe Hanım, tahmin edeceğiniz gibi eski eşinden diyeyim ki hala süren de bir mahkeme süreci var. Bunlara girmememizin sebebi de Kadir'in meselesini gölgelemesin diye, ama günün sonunda çok çekmiş, çok eziyetlere maruz kalmış. Hala da zorlanıyor bu konuda. Bir kadın var karşımızda. Devamını gerçekten çok da söylemeye gerek yok ama biyolojik baba meselesi bu ve burada şunu görüyoruz ki biyolojik baba AÇ ile, yani bu tetiği yanlışlıkla kazara çektiğini beyan eden kişiyle de oturuyor, kalkıyor ve görüşüyor. Bunu biliyoruz. Bu önemli bir şey davanın seyri için, tavrı için önemli. O yüzden bunun altını bir çizmiş olmamızda fayda var diye düşünüyorum. Neden görüştüklerini düşünüyorsun peki? Bir nedeni yok abla. Zaten her şey net bir şekilde ortada. Asliye'de görülen mahkeme, yani oralara da geliriz zaten ama ilk mahkememiz Asliye'de görülen mahkeme de şikayetçi olmadı benim babam. Biyolojik baba oğlunun kaybından, altını çiziyorum, şikayetçi olmamaya karar verdi. Neye istinaden, ne dedi? Bunun için bir dilekçe vermiş olması lazım. Ne diyor? Devletin kestiği parmak acımaz, devletin verdiği cezaya razıyım dedi ve başka hiçbir cümle kurmadı. Defalarca hakimenin Hı hı. sorması üzerine, birden fazla kez sorması üzerine hiçbir şekilde ne şikayetçiyim ne şikayetçi değilim dedi. Sadece karşı tarafı iyi bir pozisyona getirebilecek şeyler söyledi. Yani Ne diyor? yalan bir şekilde abimin o karşı taraf için dini bütün bir insandır. İşte iyi bir arkadaştır, iyi bir polistir diye söylemlerini mahkemede ifade etti. Abimin böyle bir söylemi hiçbir zaman olmadı. Bunu Olsa da yani şimdi bir şey söyleyeceğim, çok özür dilerim ama babanın, yani biyolojik babasına mı kaldı bunun avukatlığını yapmak diye insan sormak istiyor. Bir. İkincisi, bunun altında başka bir şey yattığını düşünüyor musunuz? Yani kesinlikle yattığını düşünüyorum. Yani bunu izleyenler olsun, burada siz olun. Zaten duyduğumda, herkesin duyduğunda paranın dışında başka hiçbir şey olamaz. Yani ben de kan parası gibi tırnak içinde bir şey Evet. düşündüm. Yani ihtimal dahilindedir ama tabii gözümüzle görmediğimiz için bir şey diyemeyiz. Ama yani insanın aklına tabii ki bu geliyor. O baba portresinden sonra özellikle bu geliyor. Devamında da mahkememiz ağır cezaya sevk edildikten Hı. sonra 9 gün sonra benim biyolojik babam tarafından dilekçe veriliyor Ne diyor? mahkemeye. Yine Dilekçesinde yazanı şimdi söyleyeceğim. Ondan öncesinde büyük ihtimal
ilk mahkemede şikayetçiyim ya da şikayetçi değilim demediği için hakime bunu inisiyatif alıyor diye ben görüyorum bunu Şikayetçi kendimce. olarak yazmış. Şikayetçi olarak yazıyor. Ve karşı tarafla daha önce iletişime geçtiğini bildiğim için kendimce diyorum ki karşı taraf bunu arıyor, biyolojik babamı. İfaden olmadı. Şikayetçiymişsin gibi gözüktü. Bir Bu dakika. ifadeni değiştirmen gerekiyor diye buna söyleniyor diye kendimce düşünüyorum. Doğru da düşündüğümü düşünüyorum. Gidip dilekçe veriyor. Dilekçesinde mahkeme heyeti beni şikayetçi olarak yansıtmıştır. Bu kesinlikle yanlıştır. Ben şikayetçi değilim. Karşı taraftan hiçbir şikayetim yoktur. Davaya da katılmak istemiyorum diye dilekçe veriyor. Bu dilekçenin yani bu dilekçe artı eşittir Ben para aldım demek. yani evet böyle yani bu bizim tabii ki akıl yürütmemiz ama hani şu an kanıtlanmış bir şey olmasa da insanın aklına bu geliyor. Peki şöyle bir şey soracağım. Ayşe Hanım sizin hastalıklarınız var, rahatsızlıklarınız var. Biraz ondan bahsedin. Ben anevrizma hastasıyım. 5 yıl süren bir tedavim oldu. 2 kere beyin kanaması geçirdim. Beyin ameliyatı oldum. Çocuklar benim üstüme çok düşer. Kadir beni hiç üzmek istemedi. Babası 9 yıldır bizi bıraktığı için. Onu sormak istiyorum. 9 yıldır Bizi bıraktığı için. yok bu adam. Oğlum her şeyi üstlendi. Kardeşinin okul sorumluluğunu, beni, annesini, işte evi, geçimi, hatta evlenmek istemedi. Sonra bu sene artık dedim ki ben seni evlendireceğim artık ben de görmek istiyorum. Senin düğününü, torunlarımı. Bu sene evlendirecektim ben oğlumu. Var mıydı kız arkadaş? Yoktu. Ama yani Kadir zaten hiç kimseyle gönül eğlendirmemiştir şimdiye kadar. Çok dürüst, çok efendi, çok namuslu, çok böyle saygılı bir çocuktur. En büyük özelliği vicdanlıdır. Çok vicdanlı. Söylediniz telefonda da evet. En Çok büyük özelliği vicdan. acayip vicdanlı bir şey. Böyle bulunmaz bir şeydi. Melek gibiydi. Hiçbir kimseye yani bir anket yapsalar dünyada bir kimse kötü bir özelliğini söyleyemez Kadir. Söylemez. Yani ben sizle konuşurken sürekli tabii fotoğrafına baktığım için söylediğiniz bütün ifadede yani söylediğiniz bütün özellikler de hani yüzüne yansımış derler ya öyle Severdir. yani göz göze bakıyoruz onunla Hiç konuşurken. kötülük düşünmez hiç kimseye. Siz Herkese koşar. bu 9 sene boyunca hiç yardım da almadınız hiç kimseden. Hayır ben Ayaklarınızın kimseden, üzerinde devletten ne kimseden hiç 2 kimseye erkek yardım çocuk almadım. yetiştirdiniz Evet. tek başınıza. Evet. Bazı İstanbul işlerde gibi bir yerde. çalıştırdınız onu söylediniz. İstanbul gibi bir yerde ben 2 tane erkek çocuğunu hiçbir adresici kaydı bırakın karakol Hı hı. kaydı olmayan bir evlat yetiştirdim. Ben devlete çok temiz bir çocuk yetiştirdim ama devletin şimdi ben ne diyeyim ki? Bir siteminiz var biliyorum bunu. Evet çok sitemim var. Şöyle soracağım size şuradan gelelim. olay- Ben bu arada ben çalıştım. Yaptığınız işleri konuştuk dün telefonda. Ee, Neler yapmış neler. Ben ev işlerine gittim. Hı hı. Her yere gittim. Herkese gittim. Çocuk bakma işine gittim. Bankalara gittim. Joker eleman olarak. Bir şirket vardı. İşte 3 gün izin alanların Hı yerini. hı. 3 gün işte başka bankada. Her gittiğim bankadaki müdürler hep beni istediler. Hani sen bizimle çalış ama şirket ben çok iyi bir elemanım diye beni daimi olarak vermek istemedi. Hep başkalarını gönderdim. Güzellik salonlarında çok çalıştım. Çay kahve temizlik. Bizim Bunlar. bu arada ismen bildiğimiz bütün güzellik salonlarında da Yani bulunmuşsunuz. Tanıyorsunuz hepsini. vermek istemiyorum. Hani hepsini biliyorum. Yani ben Yani bunlarla gündeme gelmek istemiyorum. Yememiş, yedirmiş, içmemiş, içirmiş meselesi var ya yani öyle dişinden tırnağından attırıp tek başına bir kadın İstanbul gibi bir yerde böyle bir şey yapmış. Hani bunu ben daha detaylı biliyorum anlatmak istediği kadar anlatıyor. Sizin çok büyük bir sisteminiz var. Şöyle ki ben şunu soracağım. Bu olay olduktan sonra ben bütün dava dosyalarında aynı şeyi soruyorum. Biliyorsunuz siz de bazılarında bir cevap alıyoruz bazılarında başka. Herhangi bir illa iktidar partisini kastetmiyorum tabii ama bir siyasi isim işte bir emniyetten biri özellikle burada işte teşkilattan biri bir işte gazeteci yok efendim yani birileri size ulaşmaya çalıştı mı bir politikacı bir yönetici bir şey
Hiç kimse bize kimse size ulaşmadı. Hiç kimse bize ulaşmadı. Yani benim abim bir hiçmiş gibi unutturulmaya çalışıldı. İlk mahkemeden beri. Bu arada mahkeme konusunu hani atladık, çok kısa bir konu. Bu bir ölüm, bu bir cinayet. Ben bir cinayet dosyasının, bir ölümlü bir dosyanın en azından kendim yaşadığım için, kendim yaşayana kadar görmedim. Bu bir hırsızlık değil, gasp değil, yaralama değil. Bunlar da çok kötü, tasvip etmediğim Tabii şeyler. ki, tabii ki. Kesinlikle. Ama Ama kıyaslamayalım yani. bu tür dosyalar Asliye'de bakılıyor. Cinayet, ölüm, bu tür dosyalar ağır cezada bakılıyor. Neden bu dosya Adli. en başında Asliye'deydi? Doğru soru. Bu soruyu soralım. Kimse aramadı diyorsun. Kimse bizi aramadı. Tam aksine biz bazı, gene ismini vermek Tamam. istemediğim kanallara biz ulaştık. Hani sırf sesimizi duyuralım. Bu kişi daha fazla rahat hareket etmesin. En azından bir şey Ne derdi yapılacaksa size? yapılsın. Resmen bize üstlerimizden bu olaya girmeyelim, karışmayalım gibi söylemler geldi bize. Burada önemli bir detay da var, onu da söyleyeyim. Asliye'de olduğu sürece bu tepkiler gelmiş gazeteden, basından. Evet. Şimdi cezaya geçtiği için Ağır cezaya şimdi geçince. almak istiyorsunuz Evet. anladığım kadarıyla. Meslektaşlarıma söylüyorum. Konuşmalarını istiyorsunuz. E, Bunda da bir soru işaretiyle bırakalım ama en azından şunu söyleyebilirim canı gönülden. Demin kuliste de konuştuk. Sizle dün telefonda da konuştuk. Ne kadar çok konuşursanız, ne kadar çok sesinizi çıkarırsanız ve isyanınızı, istediğiniz şeyi esasında adalet istiyorlar. Ayşe Hanım'ın söylediği çok önemli bir şey var. Siz dün bana telefonda dediniz ki Allah'ın verdiği canı Allah Evet, versin. ben onu da Benim oğlumun suçu varsa da neyse ortaya çıksın dediniz. İstediği şey bu. Yani adil bir yargılanma ve bir neyse kimin ne kadar ne suçu varsa o ortaya çıksın istiyor esasında. İstediği şey bu. yani ben Rabbimin verdiği canı Rabbim alır, kimse alamaz. Onun kimse şeyi yoktur, gücü. Ben onda değilim. Ben istiyorum ki şimdi bu sen bir özel harekat polisisin. Şimdi bekçi değilsin, normal polis değilsin. Evet. Asla bu hataları mümkünü yok, yapamazsın. Bir tane yaptın hata, bir tane değil. Bir sürü. Birkaç tane. Oraya gitmen, o silahı çıkarman, vermen, çocuğumun eline bile. Benim çocuğum da düşünüyorum, Allah'ım korusun ki Rabbim gene korudu onu. Çünkü çok kalbi temiz olduğu için Rabbim onu gene korudu. Onun elinde de patlayabilirdi. Arkadaşını o vurabilirdi. Benim oğlum vurabilirdi. Katil olacaktı benim oğlum. Hani evet. Yani, Benim oğlum katil olacaktı. Ama şimdi burada çok üzülüyorum. Benim oğlum vursaydı hemen alacaklardı içeri. Ben biliyorum bunu. Atacaklardı içeri. Hapse girecekti ama girmeye fırsat kalmayacaktı. Çünkü ne biliyor musunuz? Keşke dünyayı böyle anket yapsalar. Benim oğlum o kadar vicdanlı ki kafasını sıkardı. Kesinlikle kendisini vururdu. Yaşayamazdı. Çok vicdanlıdır çünkü. Asla yaşayamazdı arkadaşımı öldürdüm diye. Ama bu hala görevine devam için dilekçeler veriyor mahkemeye. ısrarlı bir şekilde. Hani çok iyi arkadaşındır, hani çok üzgündür. Görev mi düşünüyorsun? Ben olsam bu görevi asla yapamam bir daha. Ben silahı alamam bir daha elime. Sizin ayrıca bir de şeyi de soracağım. Süremizin sonuna geliyoruz. Bunu özellikle sizle konuştuk. Sizin nasıl söylesem hükümete dair yani bir ekstra iktidar partisine dair ya da değil ekstra bir siteminiz var. Eleştiriniz, siteminiz, bir beklentiniz olmuş ve bu karşılanmamış diye algılıyorum. Evet. Ben Gülden Johnny davasında da biliyorsunuz aynı şeyi yaptık. Gülden'in ablası da anlattı. Burada ifade edebilirsiniz kendinizi. Ne bekliyorsunuz, ne beklediniz, ne olmadığı için kırgın ve üzgünsünüz. Çok üzgünüm. Neden üzgünüm? Tertemiz pırlanta gibi bir evlat yetiştirdim. Hiçbir hani böyle bir kediye bile sahip çıkılıyor. Kedinin bile katilini yakalıyorsun. Yeni hayvan hakları ve canlı yeni onu da sosyal medya köpeğimiz var. aracılığıyla Yani anlamaya çalışıyorum. Asla karşı değilim. Biliyorum Benim Kadir'in oğlumun da köpeği var. köpeği var. Gördüm. 9 aydır hayvan onun yatağından çıkmıyor, resimlerine bakıp hani sosyal medyada da attım. Gördüm. Ben çocuğumu evlendirecektim. Ben şimdi gelin arabası yerine mezarını süsledim. Davetiye yerine mezar taşı yaptırdım. Damatlık yerine kefen giydirdim. Çok zoruma gidiyor. Neden kimse beni aramadı ya? Neden kimse gelmedi yanıma? Şimdi benim yani
Benim oğlum öldürseydi benim oğlum katil diye atacaktınız içeri. O polis niye böyle yani? Ben kötü bir şey söylemek istemiyorum. Sakın bana devlet yetkililerim ne olur kızmayın bana. Benim canım çok acıyor, çok yanıyor. Hiç kimsenin size kız Sakın kızmayın bana ama yani hiçbir değeri yok. Benim oğlum da bir devletin evladıydı. Tertemiz evladıydı hem de. Ben sosyal Instagram'ımda var bakın izlesinler. En benim oğlum Cumhurbaşkanımla aşığıydı. Bir sürü videoları var bir Gör- sürü. Ne kadar nasıl seslendiğini izlesinler. Sonrasında bir bayrak var doğum günümde Cumhuriyet Bayramı'nda doğmuştum ben. Bana özel hazırladı. O bayrak videosu yine sosyal medyamda var. Benim oğlum nasıl elleriyle devletinin bayrağını nasıl dalgalandırıyor? Evet. Bir izlesinler. Ve o bayrağının dalgalandırdığı binanın altında işte iş yerinde vuruldu benim oğlum. Orada vuruldu. Neden kimse beni aramadı? Neden hiç yanımızda değiller? Polis olmadığı için benim oğlum polis değil diye mi? Cumhurbaşkanım niye beni aramadınız? Ben ölüyorum ben. Belki yaşamayayım. 2 baloncuğum ameliyat oldum. Bir baloncuğum kaldı. Doktorum bana diyor ki bak büyüyor Ayşe sen bir mucizeydin diyor. Sen büyütmemen lazım, üzülmemen lazım. Hayır üzülüyorum, çok üzülüyorum. Çok canım yanıyor. Nefes alamıyorum. 25 kilo verdim. 25 kilo. 45 kiloyum ben şimdi. Bakın ne hale geldim. Biliyorum herkes bana diyor ki tipine bak. Ben ne yapayım tipimi diyorum ya. Kim ne diyecek ya? Vay Kim bana ne ne diyecek? tipimden Ayşe diyorum. Hanım. Oğlum gitmiş. Ben dün telefonda da söyledim annene. Uzun uzun konuştuk. Buradan da hepinizin önünde de söyleyeyim. Biliyorum hepiniz aynı şeyi hissediyorsunuz zaten. Şimdi 18 Kasım'da değil mi? Evet, evet. 18 Kasım'da ağır cezaya sevk edildi. Dava görülecek. Ayşe Hanım'ın sesinin duyulması lazım. Eray'ın sesinin duyulması lazım. Artık sadece bir partiyi, bir yetkiliyi de kastetmiyoruz. Yani kamuoyunun oluşması lazım. Sosyal medyada artık herkes yani bu davalara ne yazık ki böyle sosyal farkındalık, medyada farkındalık oluşturduğumuz zaman onların sesi çıkabiliyor. Bugüne kadar hiç konuşamamış. Bundan sonra konuşması lazım. O yüzden sonsuz Konuşamıyor haklısınız. bile. Sonsuz Düzgün. haklısınız. Hala da konuşamıyor. 9 ay oldu. Hala da. Cumhurbaşkanıma sonra seslenmek istiyorum. Beni duysun, beni görsün. Ne olur. O geldiğinden beri biz hiçbir sene, hiçbir Ayşe Hanım şurada şey kamera değiştirmedik. şurada. Kameraya bakarak konuşabilirsiniz. Seslenebilirsiniz oldu. Ben kimsenin ölmesini bilmem ne olmasını istemiyorum. Ben bir suç işlenmişse bu hani mevki makama bakmamalı, yaşa bakmamalı. Çocuk diyorsunuz öldürenleri çocuk diyorsunuz. Yok mevki makam. Benim oğlum da yani bu devletin evladıydı. Hiç masum suçu yok. Gerçekten ne diyeceğimi bilmiyorum. Kötü bir şey söylemek istemiyorum. Canımın acısından affedin beni ne olur. Ama istiyorum. Ha bir emniyet bir şey yani hiç kimse. Ama benim oğlum onu vursaydı belki onu şehit diye ilan edecektiniz de törenler yapacaktınız da ya ben haksız mıyım ya? Haksız mıyım? Niye bizim yanımızda değiller? Niye o içeride değil? Niye dışarıda geziyor? Niye işine şu an devam ediyor? Benim bir oğlum daha var. En önemli şey sadece bunu söyleyip burada artık anlayan anlasın. Ben şimdi evet korkmuyorum aslında da sadece üzülüyorum. Bir oğluma kavuşacağım diye sevineyim mi? Bunu bırakacağım diye üzüleyim mi? Ben şimdi ne yapayım? Peki buna nasıl sahip çıkacaksınız? Çok canımız acıyor. Biz dün bu bölümü Onu dışarıda görürken çok üzülüyoruz. Çok canımız acıyor. haklısın. Çok sert. Ben hiçbir şey söyleyemem size. Dün telefonda da söyledim. Demin kuliste de. Söyleyebileceğim hiç kimsenin söyleyebileceği hiçbir şey yok. Burada izleyenlerin de söyleyebileceği hiçbir şey yok. Sadece size dün telefonda da söyledim. Hani bir oğluma mı kavuşayım, bir oğluma mı bakayım? Bir oğlunuza bakacaksınız. Bir oğlunuzun yanında duracaksınız. Diğer oğlunuzun da hakkını arayacaksınız. Ve onun için ne yapacaksınız? Güçlü duracaksınız. Biz- Duyacaklar Ayşe Hanım. Görüyorlar Duyacaklar ve diyorlar görecekler. ki bizi. Ama güçlü durmak zorundasınız. Yok öyle Baksınlar bu oğluma bir de kavuşayım, bu bir oğlum kaydımıza. öyle. Hiçbir kaydımız yok ki bir yerde. Baksınlar. Bakacaklar. Ben bu yayın için şöyle bir şey isteyeceğim sizden sevgili seyirciler. Biliyorum zaten yapacağınız ama ne kadar çok paylaşırsanız, ne kadar çok işte yorum yaparsanız, onu bunu etiketlerseniz, yollarsanız bir şekilde biz bir sesin duyulması için gayret ediyoruz.
Ve ancak biz birbirimize yardım edersek bu ses duyulabilecek. O yüzden ne olur bu yayın için, hepsi için söylüyorum. Bütün yarım kalan hayatlar yayınları için bunu sizden rica ediyorum. Ama burada görüyorsunuz Ayşe Hanım'ı. Daha fazla bir şey söylememe gerek yok. 18 Kasım'da da zaten 18 Kasım'a kadar paylaşım yapmaya devam edeceğiz. Yasemin sağ olsun. Allah bin kat Yasemin razı Minguzi, olsun. evet. Kendi acısından bizi de, yani öbür çocukları da bizi de hepimiz düşünüyor. Ya melek gibi gerçekten. Allah bin kat razı olsun. Oğlumu böyle paylaşınca görüyorum. Çok büyük faydası oldu. Yani buna sevinir mi insan oğlunu paylaşınca? Seviniyorum işte, ne yapayım? Yani Biliyorum Ayşe. duyulsun istiyorum, hani görülsün, kapatmasınlar. Niye kapatıyorlar? Benim oğlum da bu devletin evladı ya, bu da öyle tertemiz, hırsız değillerdi. Yani bak, çok böyle hırsız değiller, sapık değiller, terörist değiller. Ne bileyim, ne diyorsunuz, gangster değil. Bunları hiç bilmiyoruz zaten. Ne bileyim, böyle bir kötü hiçbir, benim ne alkol, kahveye gitmezler, alkol almazlar. Yani tertemiz ya. Hiçbir şey yapmamışlar. Varsa bir suç, o zaman herkes aynı olsun. Gezemez. Sen bir özel harekatsın. Şöyle özetleyeceğim. Sen bir özel harekatsın. Normal polis, bekçi değilsin. Ailen ve zaten bunu ben duydum. Herkese böyle hareketler, şeyler yapıyormuş, gösteriyormuş her yerde. Yapamazsın. İlk değilmiş. Yapamazsın. Sen özel harekatsın. İlk değilmiş. Tek sonda Yapamazsın. olmayacak onun. Orası eğitim yeri değil. Veremezsin. Git evde ailene verseydin o zaman. Keşke onlara gösterseydin, öğretseydin. Tatil Benim oğlum 15 Temmuz'da evet korktum. Şimdi evet, devletimi seviyorum ama korktum. Tutturdu benim oğlum, gideceğiz diye. Anne biz gideceğiz. Anne devletimiz gidecek, biz gideceğiz. Yani korktum, yalan değil, korktum. İstemedim gitmelerini. Ama dualar ederek, kardeşini de aldı, dualar ederek gönderdim. Keşke, şimdi diyorum ki keşke 15 Temmuz'da o zaman ölseydi, vursalardı, şehit olsaydı. O zaman şehit ilan ederlerdi benim oğlumu. Şimdi bunu bana dedirttirdiler ya. Haklısın. Bana bunu dedirttirdiler en sonunda. Bakın, yani gerçekten hani bu arada hani kolay bir şey değil burada bu koltukta oturmak, bu soruları sormak ve mümkün olduğunca hani söyleyebilecek hiçbir şey yok. Ama dediğim gibi biz paylaşmaya devam edeceğiz. Ben elimden geleni yapacağım. Ben adalete güveniyorum. Ben güveniyorum ya. Ben güveniyorum adalete. Yani bu konuşmam güvensizlik değil. Biliyorum. Yani sizin Ben güveniyorum. Ya Şöyle sessiz kalıp bekliyorum. şunun da farkındayız Ayşe Hanım. Yani ben de kapatırken şöyle bir şey söyleyeceğim size. Tekrar teşekkür ederim geldiğiniz için. Elimden teşekkür ederim. bu kadarı geliyor. Bir faydası olacağını da biliyorum. Sesinizin duyulacağını biliyorum bundan sonra. Ama şunu da söyleyeceğim. Yarım kalan hayatlar bölümünde aldığım bütün röportajların sonunda esasında size bunu söylüyor olacağım. Ne kadar paylaşım desteği yaparsanız, ne kadar bu farkındalığın oluşması için bize destek olursanız o kadar önemli. Bir de farkında mısınız? Bir kardeş, bir anne kayıpları için isyan ederken bile özür diliyorlar. Yani yanlış bir şey söylüyorsam, kırıyorsam sizi diye özür diliyorlar. Onun altını böyle çok kalın çiziyorum. Yani nasıl bir yerden baktıklarını tekrar görün diye. 18 Kasım Kadir Özkök davası, Kadir Özkök için Adalet Instagram sayfası, hashtagleri de var. Onlardan da paylaşım yapabilirsiniz, takipçisi olabilirsiniz. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Canınızın acıdığını biliyorum. İzlemesi kolay bir yayın olmadığını biliyorum ama bunları yapmaya devam edeceğim. Beraber canımız acısın ki biz ancak kendi canımız biraz acıyınca empati yapabiliyoruz çünkü. Umarım bir günde böyle şeyler hiç yayınlamak zorunda kalmayacağım. Bir güne de gelmiş oluruz. Herkes kendine iyi baksın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.